Ocean Protocol Türkiye'den herkese merhaba. Projenin Türkiye temsilciliğini üstlendiğimiz süreç boyunca videonun açıklamalar kısmından ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızdan projeyle alakalı aktif olarak Türkçe makale, video, güncel gelişme ve etkinlik paylaşımları yapıyor olacağız. Projeyi daha iyi anlamak ve yeniliklerden haberdar olmak adına sosyal medya kanallarımızı takip edebilirsiniz. Bu video Ocean Protocol'ün resmi Medium sayfasında yayınlanan Ocean Protocol'ün misyonu ve yaratmak istediği değerler makalesinden oluşturulmuştur. Orijinal makaleye ve Türkçe çevirisine videonun altında yer alan açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. 90'ların sonunda internetin popülerliği devasa biçimde artmıştı. Network Solutions Inc. modern bir Domain Name System yani DNS üzerinde çalışıyordu. Fakat büyük bir zorlukla mücadele etmek durumundaydılar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 90'ların başında DNS'in kontrolünü NSA'ya vermişti. Aradan geçen birkaç yıldan sonra Savunma Bakanlığı kontrole sahip olmanın onlar için stratejik olarak son derece yararlı olacağını fark etti ve bu yüzden kontrolü geri almaya karar verdi. NSA kontrolü kamuya daha açık bir kuruluşa devretmeye çalışıyordu. Beyaz Saray yalnızca alan adıyla IP adresinin eşleşmesini yeterli bulmuyor, aynı zamanda alan adı sahibinin kişisel olarak tanımlanabileceği adres, telefon numarası, e-posta gibi bilgileri de içeren büyük bir veri tabanı oluşturulmasını istiyordu. Bunun gerçekleşmesi ise bir mahremiyet kabusu olurdu. İçinden çıkılması güç bir durum değil mi? İşte bundan sonra olanlar. NSA, ICANN'i oluşturup yetkilerini devredene dek Savunma Bakanlığı'nı uzak tutmayı başardı. Evet, ICANN mükemmel bir aday değil ancak o zaman için çok makul bir çözümdü. Hükümet önlemleriyle interneti güçlendirmeye yardımcı olacak bir veri tabanı oluşturmak kolay değil. Mahremiyeti ihmal eden büyük veri tabanına bir alternatif olarak NSA iki katmanlı bir sistem tasarladı. Alan adını basitçe IP adresiyle birleştiren küçük bir veri tabanı ve alan adı sahipleri için kişi tanımlayabilir bilgileri işleyen Network ağ sağlayıcıları sistemini oluşturdu. Tüm bunları da başkanlık seçimleri sürerken kabul ettirmeyi başardı. Kısacası NSA idealleri internetin mahremiyeti için savaştı ve kazandı. Başta NSA CTO'su David Holtzman ve CEO'su Jim Root olmak üzere NSA'da bunun gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese şapka çıkartıyoruz. Bunu yapmak cesaret ve çelik gibi bir irade gerektiriyordu. Tüm bu çabanın en derinlerinde sarsılmaz bir yeri var. Web 1.0'ın demokratik idealleri vardı. NSA ve ICANN'in isimsiz kahramanları bu ideallerin geçerli kalmasına yardımcı oldu. Web 2.0 sosyallik sözü verdi ancak silolar yarattı. İnsanları birbirlerine bağlarken onlardan faydalandı. Mesela Facebook insanların gerçekten ne verdiklerini anlamadan kişisel verileri elde etme hakkını ellerinden almanın en temel örneklerinden biri. Artık Web 3.0'ın zirvesindeyiz. Sarkacı geri döndürüp Brewster-Kahl'in deyişiyle web'in açıklığını iyilik için kilit altına alabilir miyiz? Genelleştirilmiş veri koruma yönetmeliğinin kabulü dünya çapındaki vatandaşların veri hakları için önemli bir başarıydı. Bunun getirdiklerinden memnunuz. Yine de GDPR geldiğinde çok az insan Facebook'tan vazgeçti. GDPR yasal açıdan müthiş bir başlangıçtı. Ancak gerçek kullanıcılar adına fark yaratmak için teknolojinin kendisinin değişmesi gerekiyor. Verileri demokratikleştirirken mahremiyeti korumak, verinin korunması ideallerinde bir standart olmalı. Peki bunu nasıl başaracağız? Yeni başlayanlar için yakından bakacak olursanız yapay zekaları beslemek için silolar oluşturuluyor. Ve bu da sırayla daha fazla reklam satmak ve daha fazla para kazanmak için kullanılıyor. Biz tüm bu döngünün verilerle alakalı olduğunu fark ettik ve Ocean protokolü kurarken şunu sorduk. Toplum veriler üzerinde çalışır ancak verilerin çoğu ülkelerden daha fazla güce, kaynağa ve erişime sahip bir avuç şirket tarafından kontrol ediliyor. Verilere erişim ve dolayısıyla en gelişmiş modern yapay zeka ve veri işleme fırsatlarına erişimi nasıl eşitleyebiliriz? Ocean projesinin ilk günlerinden itibaren neyi başarmak istediğimiz konusunda uzun ve tutkulu tartışmalar yaptık. İdeallerimiz veri ve veri üzerine bir yapı inşasına vurgu yapmakla birlikte erken dönem web ve blok zincir topluluğundakilerle benzerlik taşıyordu. Bu idealleri misyon ve yaratılacak değerler başlığı altında netleştirdik. Ocean hem teknoloji hem de yönetişimin üzerinde düşünülmüş bir birlikteliğin uygulanmasıyla daha adil sonuçlar yaratmak adına verilerin kilidini açıyor. Verileri daha geniş bir insan ve kuruluş yelpazesi için her zamankinden daha erişilebilir hale getirmek. Verilerin gizli potansiyelini açığa çıkarmak için daha fazla fırsat yaratmak. Veriyi demokratikleştirirken gizlilik en önemli nokta olmalıdır. Veri sağlayıcıları doğrulanabilir denetimle birlikte verilerin kullanımı üzerinde hem hakka hem de kontrole sahip olmalıdır. Yeni bir plütokrasiye karşı demokratik idealler.
Oyunun kurallarını da göz önünde bulundurarak sermaye ve yönetimi birbirinden ayırabiliriz. Oluşturulan yeni oligarşiye karşı sermaye yaratımını topluluk içine yaymak. Sistem ödülleri istikrarlı eylemlerin yarattığı değer göz önüne alınarak verilir. Spekülasyonları unutun. Sistem yapısını ve topluluğu destekleyin. Suç işledikten sonra af dilemek yerine daha proaktif olmak, kişisel veri gizliliği ve sağlayıcı rızasını önemseyen veri uyumluluğu düzenlemelerine uyum sağlamak. Az önce belirtilen değerler göz önüne alındığında ağın şu özelliklere sahip olması gereklidir. Bu özellikleri ağın tasarımındaki tasarım kısıtlamaları olarak görüyoruz. Kullanıcılar güvenlikleriyle ilgili herhangi bir şüphe duymadan ağa katılabilmeli. Tüm işlemler değişmez olmalı ve sıfır bilgi anonimliğini hedeflemelidir. Ağın tasarımı herhangi bir kişi veya grubun güvenli olan ihtiyacı en aza indirir. Ağ izinsiz, kira ücreti olmadan dünya için gerçek bir fayda yaratmalıdır. Bir kişinin ağı kullanıp kullanamayacağını veya işlemin doğrulayıcısı olup olamayacağını kontrol eden küçük bir bekçi grubu ağ üzerinde bulunmamalıdır. Protokole yapılan güncellemeler adil, şeffaf ve kapsayıcı bir yönetişim sürecini takip etmelidir. Ağ, yaratıcıların müdahalesi olmadan normal bir şekilde çalışabilmeli, yani kendi kendini idame ettirebilmelidir. Ayrıca saldırılara karşı güçlü olmalıdır. Sonuç olarak uzun vadeli bir ölçeğe sahip olmalıdır. Müşterek veri alanlarında verilerin kullanımı ücretsizdir. İnsanlar müşterek olana yaptıkları katkılar için ödüllendirilirler. Veri pazar yerlerinde ise ücretli veriler vardır. Ücretsiz ve ücretli çalışma iç içe geçerek birbirini daha güçlü kılar. Ocean protokolün misyonu ve yaratmayı amaçladığı değerler diğer birçok Web 1.0, Web 3.0 ve blok zincir öncüsü kişi ve projeyle benzerlik içermektedir. Yıllar boyunca bilginin paylaşımı için yollar arayan, birlikte gelişip büyüyen bir topluluk ve geniş bir ekosistem oluşturmak için çok çalıştık. Bunlar arasında blok zincir IP standardı için Koala IP'nin oluşturulması, veri yönergeleri üzerinde veri düzenleyicilerle birlikte çalışma, token tasarımı için en iyi uygulamaları geliştirme, Mobi gibi kuruluşlarla birlikte çalışarak otomobil endüstrisinin otonom sürüş için kazan-kazan senaryoları oluşturulmasına yardımcı olma ve tüm bu sayılanların dışında sayısız toplantı ve görüşme yer alıyor. Yanlış ayarlanmış teşvikleri düzeltmek ve yaratmak amacında olduğumuz değerle uyumlu bir gelecek için çalışan vizyoner girişimleri, hükümetleri, sivil toplum kuruluşlarını ve işletmeleri destekliyoruz. Ancak DNS ve Web 1.0'ın vizyoner kahramanlarının da tecrübe ettiği üzere bazı tarafların Ocean protokolden memnun olmayacağını biliyoruz. Devasa veri siloları ve bütünleyici yapay zeka ekspertizleriyle Facebook ve Google gibi yerleşik şirketler büyük ihtimalle varlığımızdan memnun olmayacaklar. Bazen zor seçimler yapmak zorunda kalacağımızın farkındayız. Fakat DNS kahramanları gibi biz de değerlerimiz için ayağa kalkacağız. Kendimizi bunun için hazırlıyoruz ve sonunda insanlık için verileri demokratikleştirmeyi umuyoruz. Mahremiyeti korurken toplumun geneline kontrol ve faydanın dağıtımını sağlamak istiyoruz. Belki başaramayacağız ama denemek zorundayız. Daima ileri.